Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte bir deney yapmak istiyorum. Deneyimin adı mandalina deneyi. Görüyorsunuz önümüzde iki tane mandalina var. Yine iki tane de kavanoz var. İçerisinde de su var eşit miktarda. Şimdi önce bir mandalinamızı inceleyelim. Onun hakkında konuşalım. Mandalinamız ne renk çocuklar? Efendim? Evet, mandalinamız turuncu renk. Peki üzerindeki gözenekleri görebiliyor musunuz acaba? Evet, üzerinde minik gözenekler var. İki tane mandalinamı koydum. Şimdi ben bu mandalinamın birini kabuklu olarak suya bırakacağım. Diğerini de kabuksuz olarak suya bırakacağım. Acaba batacak mı yoksa suyun yüzeyinde mi kalacak merak ediyorum. Ama önce size bir şey sormak istiyorum. Siz denize gitmeyi sever misiniz, yüzmeyi? Peki denize gittiğinde insanlar dikkat ettiyseniz başlarda böyle içi hava dolu kolluklar takıyor, yelekler takıyor, içerisinde hava var yine. Onları takarak suya batmıyorlar değil mi? İlk yüzme öğrenirken hepiniz mutlaka kolluk takmışsınızdır. Kolluğun içindeki hava sayesinde batmıyorsunuz. Şimdi mandalinalarımıza bakalım. Acaba onlar batacak mı suyun içine? İzleyelim. Önce kabuklu mandalinamı suyun içerisine bırakıyorum. Gördüğünüz üzere kabuklu olan mandalinamız suyun yüzeyinde kaldı. Batmadı. Sizce diğer mandalinayı kabuğunu soyup atsam batar mı batmaz mı? Fikirlerinizi alayım. Siz fikirlerinizi söylerken ben de bu esnada mandalinamı soyayım. Evet. Soyuyoruz. Evet, mandalinamı soydum. Şimdi çok merak ediyorum, acaba batacak mı batmayacak mı? Suya götürüyorum ve mandalinamı yavaşça bırakıyorum. Aa, neden bu mandalina battı acaba? Fikri olan var mı? Kabuklu olan mandalina suyun yüzeyinde kaldı. Kabuğu soyulan mandalina battı. Neden biliyor musunuz çocuklar? Mandalinanın kabuğunun yüzeyinde minik delikler var gördüğünüz üzere. Ve bu minik deliklerin içerisinde hava var. Ve bu minik deliklerin içerisinde hava olduğu için kabuklu mandalinayı attığımızda suyun yüzeyinde kaldı. Çünkü o minik deliklerdeki hava onun suyun yüzeyinde kalmasını sağladı. Ama diğer mandalinanın kabuklarını soyup suya attık. Kabuksuz olduğu için hava kaldı mı onun yüzeyinde? Hayır. Yüzeyinde hava kalmadığı için suyun dibine battı. Deneyimiz bu kadardı. Teşekkür ederim. Siz de annenizle birlikte evde deneyebilirsiniz bu deneyi. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.